Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımda ben cinsel sağlığı konuşuyorum, kadın hastalıklarını konuşuyorum, genital estetiği konuşuyorum. Cinsellik çok önemli, hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Ve korunmasız cinsel ilişkilerden sonra ya da şüpheli cinsel ilişkilerden sonra acaba bana AIDS bulaştı mı sorularını merak ediyorsan işte bu videoda bunları konuşacağız. AIDS nedir? Yani HIV nedir? HIV testi ne zaman yapılmalı? HIV nasıl bulaşır? HIV ne zaman AIDS'e yol açar gibi konuları bu videomda cevaplarını bulabilirsin. Şimdi ülkemizde tüm kampanyalara ve projelere rağmen hala HIV yani AIDS konusunda yeterli bir bilince kavuşamadık. Henüz bu gelişim seviyesini gösteremedik. Bulaşma yollarının bilinmemesi ya da önemsenmemesi aslında bizim toplumsal geriliğimizin de göstergesi. HIV yani Human Immunodeficiency Virus yani HIV virüsü insan immün yetmezlik virüsü anlamına da geliyor. İnsan vücuduna girdiği anda bağışıklık sisteminizi alt üst ediyor, hedef alıyor. Özellikle beyaz kan hücrelerinize saldırıyor ve orada çoğalıyor. İşte bu virüs vücuda girdikten sonra bazı kanser türlerine ya da fırsatçı enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Bağışıklık sisteminizin görevini yapmasını engelliyor. Bağışıklık sisteminin koruma görevini zayıflatıyor ve böylelikle immün sisteminiz tamamen etkisiz hale geliyor. İşte bundan sonraki adı da edinilmiş bağışıklık yetmezlik sendromu yani AIDS hastalığı anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'de HIV ve AIDS oranı İstatistikler gösteriyor ki son yıllarda tırmanarak artıyor. Özellikle bazı ülkelerde giderek düşeceğine bizim ülkemizde giderek artıyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın verileri bize şunu gösteriyor. 2018 yılında Türkiye'de 4500 yeni HIV enfeksiyonu tanı konulmuş demek oluyor. Özellikle HIV Derneği Türkiye'deki ilk HIV taraması ve tanıları 1985 yılında taranmaya başlamış. O tarihten bu tarihe kadar, Kasım 2019'a kadar yaklaşık ülkemizde 25.000 kişi HIV virüsüyle enfekte olduğu yani HIV pozitif olduğu ortaya konulmuş. Bu bildirilen rakamın yani 25.000'in %30'u ise HIV'nin doğru ve yeterli dozda zamanda tanı konulup yeterli dozda tedavi alınmadığı için ilerlemiş olan AIDS hastaları halinde. %30 hiç de az bir rakam değil. Şimdi HIV Derneği'ne göre asıl önemli olan konu ne? Tehlikeli olan konu ne? Ki biz uzmanlar da bunu söylüyoruz. Burada önemli olan nokta bu son tanı konulan yani totalde 25.000 vakanın son 5 yıl içerisinde 3'te 2'sine tanı konmuş. Çok yüksek bir rakam. Son 5 yıl içerisinde dünya çapında ülkeler bazında baktığımız zaman HIV azalacağına bizim ülkemizde artmaya başlamış. AIDS vakaları gelişmiş ülkelerde azalırken Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerde ise ne yazık ki artma eğiliminde. Şu bir gerçek unutmamamız gerekiyor. Amerika, Avrupa, özellikle gelişmiş ülkeler işte bunlarda tanı azalmaya başladı ama bizim gibi ülkeler Doğu Akdeniz'de, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da ne yazık ki yeni tanı alanların sayısı epey fazla. Peki bu neden böyle? Bizde cinsel yolla bulaşan hastalıklar neden daha fazla? Bunun birçok sebebi var. Bunları ayrı ayrı konuşacağız. Özellikle 2017 yılında Başkent Üniversitesi ile AIDS farkındalık araştırması bazı çalışmalar yapmış ve bunun sonuçlarına göre toplumsal bilincimiz yetersiz seviyede denilmiş. Birinci sebep bu olarak konuşabiliriz. Türkiye'de yapılmış en kapsamlı araştırmalardan birisidir bu Başkent Üniversitesi'nin yaptığı araştırma. HIV farkındalık araştırması sonuçlarına göre toplumun %77'si hala HIV hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Bu çok yüksek bir rakam. Toplumun %75'i HIV ile yaşayan bireylerin herkes gibi normal bir yaşam süreceğini de bilmiyorlar. Kısacası bilgi eksikliği hem enfeksiyonun hem de HIV pozitif kişilerin hak ihlallerine neden olabiliyor. Bu toplumdaki bilgi eksiklikleri, ön yargılar, HIV pozitif bireylere karşı damgalayıcı ve ayrımcı davranışlar da ne yazık ki bu bilgi eksikliğinin yayılmasına neden oluyor. Enfeksiyonun ülkemizde artmasına neden oluyor. HIV pozitif kişilerin haklarını ihlal ettiğimiz için bu kişiler sessiz bir şekilde topluma yaymaya devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler HIV Ortak Programı
HIV enfeksiyonuna ve HIV ile enfekte insanlara karşı ayrımcılık önlenmezse yayılımın da engellenemeyeceğini savunuyor. Düşündüğümüz zaman bu gerçekten önemli. Onları toplumun dışına itmeyeceğiz. Ama onlarla yaşayacaksak da tedavilerinin olduğunu bilerek, erken tanı koyarak yaşamamız gerekiyor. Bilim çevreleri, insan hakları savunucuları, bizim önyargılı tutumlarımız, ayrımcılıklarımızın yayılımı daha çok arttırdığı konusunda işte bu büyük örgütler hemfikirler. Peki HIV nasıl bulaşıyor? Şimdi hepiniz genel olarak az çok belki biliyorsunuzdur. HIV genel olarak cinsel yolla bulaşıyor deniliyor. İlk olarak HIV 1980 yılında tanımlanmış. Yani çok uzak bir tarih değil aslında. Ve o tarihten itibaren tüm dünyada 75 milyon kişiyi etkilemiş. Ve bu 75 milyonun 30 milyonun da ölümüne neden olmuş. Evet, HIV önemli bir hastalık ve en önemli bulaş yolu da bildiğiniz gibi cinsel ilişki. Cinsel ilişki dışında HIV'in bulaş yolları neler? Cinsel ilişki sırasında anal yolla, vajinal yolla, oral yolla bulaşabiliyor. Cinsel ilişki sırasında kan, meni, vajinal salgılar yoluyla kişilere bulaşabiliyor. Çok nadiren hamile kadınlarda anneden bebeğe de bulaş olabiliyor veya kan nakli sırasında da olabiliyor. Ama en önemli bulaş şekli, yani bir kişiye bulaşma yolu cinsel yol. Bir diğer nokta prezervatif kullanılmaması. Eğer kondom kullanımı konusunda yeterli bir bilince sahip olmuş olsaydık son yıllarda artan bu AIDS vakalarını çok görmüyor olacaktık. Kondom kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıklar noktasında yardımcı olmakta. Cinsel yolun dışında da işte damar içi aynı enjektörlerin kullanılması, kan ve kan ürünleri, hijyene dikkat edilmeden yapılan dövme gibi, piercing gibi işlemler. Yani basit bir dövme yaptırmaya gittiğiniz yerden de HIV size bulaşabilir. Bunu hiç de kulak arkası etmeyin. Hiç HIV pozitif birinden size kan nakli yapılması ya da HIV enfekte birinin kan alındıysa onun enjektörünün size batması da diğer bulaş yollarından bir diğeridir. Evet, korunma ve bulaş yollarında bilinç düzeyi ne yazık ki ülkemizde istenilen boyutlarda değil. Ve bu boyuta gelmesi için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü artık AIDS için şunu söylüyor: AIDS öldürücü değil, kronik bir sendrom olarak değerlendiriyor. Dünyadaki son gelişmeler, tedavideki son gelişmeler ışığında artık ölüm oranları çok düştü. Hastaların yaşam süresi uzadı ve HIV pozitif kişiler artık günde 1 ya da 2 tane hapla hayat boyu yaşayabiliyorlar, normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki HIV vücudunuza girdi. Şüpheli bir durumunuz var. Vücudunuzda nasıl bir seyir izleyecek? HIV vücudunuza girdikten sonraki seyri önce kişide böyle grip benzeri şikayetler yapar. Hani halsizlik, kırgınlık, hafif burun akıntısı gibi semptomlar yapar. Ve bu dönemden 15-20 gün sonra bu dönem gerçekleşir. Sonrasında da sessiz bir döneme girer. Ve bu sessiz dönem bazen 2 yıl, bazen 10 yıl sürebilir. Hiçbir belirti, hiçbir şikayet sizde yapmayabilir. İşte biz bu döneme latent dönem ya da belirtisiz dönem diyebiliyoruz. İşte bu dönemin sonunda neler oluyor? Fırsatçı enfeksiyonlar kişide olmaya başlıyor. Yani sık sık mantar enfeksiyonları gibi, hiç görünmeyen akciğer enfeksiyonları gibi ya da bağışıklık sisteminin yetersiz çalışmasına bağlı vücutta kanserler ortaya çıkabiliyor. İşte o zaman kişinin AIDS olduğu ortaya çıkabiliyor. Diyelim ki sen işte korunmasız bir cinsellik yaşadın, yani kondom kullanmadın ve şüphedesin. Acaba bana bu kişiden AIDS bulaşmış olabilir mi? HIV virüsü almış olabilir miyim? İşte o zaman bu şüpheli ilişkiden yaklaşık 12-13 gün sonra kan testi yaptırabilirsin. 12-13 gün sonra eğer kişide HIV varsa sizin kanınızda test pozitif çıkabilir. Test pozitif çıktı, hemen tedaviye başlamak gerekiyor. Şimdi eskiden tıp dünyasında şöyle bir görüş vardı. Yaklaşık 4 yıl önce şöyleydi: HIV testi pozitif çıkar çıkmaz hemen tedaviye başlanmaz, biraz beklenirdi. Ancak son çalışmalar şunu göstermiş: pozitif çıkan HIV bireylerinin, yani HIV enfekte bireylerinin hemen tedaviye başlandığı zaman çok kısa sürede negatifleştiğini gösterdi. Bu büyük çalışmalar yapıldı ve görüldü ki tedaviler kişinin kanından virüsü 1-2 ay içerisinde negatifleşmesini sağlıyor. Kısacası tedavi kısa sürede virüsün negatifleşmesi sağlıyor. Peki negatifleşmesi ne demek?
6 ay süresince de HIV negatif devam ederse o kişi artık topluma bulaştırıcı değil. Ve çalışmalar da bunu gösteriyor. Bundan dolayı da artık Dünya Sağlık Örgütü diyor ki ve bütün rehberler de bunu söylüyor. Tedavinin metodunu değiştirdiler, yöntemini değiştirdiler. Tanı konulur konulmaz hemen tedaviye başlanmalı. Test pozitif bütün herkes bulaştırıcıdır ve onları negatifleştirmek noktasında hemen tedaviye başlayalım noktasına geldiler. Bu çok önemli. Eğer sizin kanınızda HIV pozitifse hemen tedaviye başlamanız hemen virüsü negatifleştirecek ve hem de bulaştırıcılığınız azalacak hem de bu hastalıktan bir ömür kurtulmuş olacaksınız. Yani pozitif misiniz değil misiniz bu test gerçekten önemli değil. HIV'de negatif kanınızda çıktıysa artık bulaştırıcı değilsiniz. Yani başka bir birey de bulaştırıcı değil. Yani HIV testi negatifse bulaştırıcı değildir. Bundan dolayı da hem tedavi kolay hem kolay kontrol altına alınıyor. Ama diyelim ki sen şüpheli ilişkiden sonra test yapmaktan utandın, gidemedin, korktun, işte damgalanırım diye korktun. İşte o zaman problem başlıyor. Birincisi başkasına virüsü bulaştırmaya başlayabilirsin. İkincisi hastalık sende ilerleyebilir ve ileride çok fırsatçı enfeksiyon veya kanserlerle yüz yüze gelebilirsin. İşte o zaman iş zor, kanserlerle uğraşmak da zor. İşte o zaman olay AIDS hastalığına dönüyor ve geçmiş olsun demek gerekiyor size. İşte o noktada tedavi şansınız çok azalıyor. Sen şüpheli ilişkiden 12 gün sonra testi yaptırdın, negatif çıktı. Hemen rahatla mı? Hayır, rahatlama. Çünkü her zaman negatif sonuç negatif anlamına gelmiyor. Testi bir ay sonra yine yaptırmalısın. Yine tekrar pozitif çıkmazsa iyice emin olmak için 3 ay sonra testi tekrar yaptırmalısın. Elinde 3 tane negatif sonuç, işte kesin olarak AIDS'in bulaşmadığını söyleyebiliriz. Eskiden testler bu kadar güvenli değildi. Artık testler çok kısa sürede sonuç veriyor. Yani kısa sürede sonuç veriyor dediğim 12 günü buluyor bu arada. Ama ve lakin şüpheli ilişkiden 12 gün sonra, 1 ay sonra ve 3 ay sonra testi yaptırmak sizin yararınızda olur. Emin olmuş olursunuz. Hem de bu noktada kimseye bulaştırmadığınızdan da emin olmuş olursunuz efendim. Evet efendim, bir cinsel tıp uzmanı olarak çoklu partnerli ilişkileri çok sıcak, açıkçası bu noktada kendinizi korumuyorsanız bakmamamız gerekiyor. Kendinizi bu tarz hastalıklardan korumak için tek eşli bir cinsel yaşam elbette ki en güzel olanı. Ama bunu herkes sağlayamayabiliyor. Onun için de lütfen iyi korun. Korunmalı cinsel ilişkiler hem sizi hem de partnerinizi korur. Onun için de lütfen cinsel eyleme girerken iyice korunduğunuzdan emin olun. Hem kendinizi hem de partnerinizi korumuş olursunuz. Görüşmek dileğiyle.